Düşünsene yani, genellikle yaz ayları geldiğinde böyle televizyonu açtığında ne görmeyi beklersin? Bir sahil kasabası, işte elinde dondurmasıyla koşturan şımarık ama tatlı karakterler falan. Kesinlikle, yani sabun köpüğü kıvamında o hafif romantik komediler falan olur genelde. En büyük dertleri de yanlışlıkla dökülen bir kahvedir hani. Aynen öyle. Her şey o kadar tahmin edilebilir, o kadar güvenlidir ki izlerken zihnini tamamen kapatabilirsin. Ama bu yaz bütün o pembe gözlükleri paramparça eden, ezberleri bozan ve o güvenli alanı adeta ateşe veren bir yapım düştü ekranlara. Altı üstü İstanbul. Evet, gerçekten de öyle oldu. Kışlık dizi ağırlığında reytingleri alt üst eden bir iş. Yani afişine ilk baktığında içinden diyorsun ki, galiba Çukur tarzı bir şey izleyeceğiz. Tabii fragmanlar zaten acı dram ve gözyaşı vaat ediyor. Fakat dizinin içine bir giriyorsun ki hikaye seni bambaşka bir yerden vuruyor. Komediyi böyle bir Truva atı gibi kullanıp en ağır trajediyi tam kalbine saplıyor. Tam da bu yüzden televizyon dünyasındaki o yazlık dizi şablonunu tamamen yıkıyor aslında. Biliyorsun, o şablon izleyiciyi yormamak üzerine kuruludur. Ancak bu yapım seyircisini ciddiye alan, psikolojik derinliği olan bir iş. Hı hı, kesinlikle. Toplumsal sınıf çatışmalarını en çiğ haliyle masaya yatıran bir anatomi dersi gibi adeta. İzleyici olarak o konfor alanından yaka paça dışarı atılıyorsun, bu derinlemesine incelemede göreceğimiz gibi. O zaman hadi bunu biraz açalım çünkü bu yaka paça atılma durumu daha ilk sahnede o şok edici ve bir o kadar da absürt askerlik töreninde başlıyor. Gözünün önüne getir, fakir bir mahallenin ortasındayız. Evet, Bahtiyar karakterinin o sözde uğurlaması. Aynen, Bahtiyar karakterinin askere uğurlanmasını izliyoruz. Hani hepimizin Pis Yedili dizisindeki o İkoncan Furkan olarak tanıdığı Sezer Arıçay'ı canlandırıyor karakteri. Mahalleli toplanmış, davullar, zurnalar çalıyor, bir coşku seli var. Ama ortada gerçek bir askerlik falan yok. Tamamen bir illüzyon izliyoruz orada. O sahne dizinin kurduğu absürt dünyanın anahtarı aslında. Sahnede mahallenin iyilik meleği, herkesin hayalini gerçekleştirmeye ant içmiş o hayırsever kardeş Emir var. Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği karakter yani. Aynen öyle. Bu karakter zihinsel engelli abisi Bahtiyar için sahte bir askerlik uğurlaması tertipliyor. Bahtiyar o askeri kamuflajı giyiyor, büyük bir ciddiyetle mahalledeki bir elektrik direğine kadar gidip geliyor. Ve Emir bağırıyor, askerliğim bitti tezkere diye. Mahallede anında devasa bir eğlence kopuyor. Dışarıdan bakıldığında inanılmaz naif, insanın içini ısıtan bir tablo gerçekten. Kesinlikle insanın içini ısıtıyor. Isıtıyor ama bir yandan da beynini yakıyor. Yani sana şunu sormak istiyorum çünkü aileyi bir arada gördüğümüz o ilk anda kast ekibinin o altın oran matematiğine gerçekten takılıp kaldım ben. Ya, o konu gerçekten çok enteresan. Değil mi? Şimdi sıkı dur ve şu yaşlara bir bak. İzleyicilerimiz de bir düşünsün bunu. Askerlik heyecanı yaşayan Bahtiyar karakterini oynayan Sezer Arıçay, gerçek hayatta 34 yaşında. Anne Zehra'yı canlandıran Nehir Erdoğan tam 46 yaşında. İnanılmaz bir fark. Dur daha bitmedi. Baba Bayram rolündeki İlker Aksum 55 yaşında. O her şeyi organize eden hayırsever küçük kardeş Emir ise 28 yaşında. Yani ortada oğlunun ablası gibi duran bir anne ve tuhaf bir jenerasyon karmaşası var. Gerçekten öyle. Kast ekibi temel matematiği gruptan mı çıkardı yoksa yurt dışı satışlarını düşünelim, Nehir Erdoğan'ın ismini afişe yazalım, gerisi mühim değil mi dedi. Bunu nasıl okumalıyız sence? Yani televizyon endüstrisinin o yurt dışı satış kaygıları ve star sistemi her zaman bir gerçektir. Bunu inkar edemeyiz. Ancak bu matematiksel uyumsuzluğun altında yatan psikolojik okuma çok daha derin olabilir diye düşünüyorum. Nasıl yani? Belki de bu yaş karmaşası o ailenin içindeki çarpık yapının görsel bir tezahürüdür. Yoksulluğun, sevgisizliğin ve travmanın insanları nasıl zamansız yaşlandırdığını ya da tam tersi bazı karakterlerin nasıl çocuk kaldığını gösteren sürreal bir tercih olabilir bu. Bak, bu çok mantıklı bir bakış açısı. Fakat asıl sarsıcı olan şey bu yaşlar değil, o törendeki psikolojik dinamikler bence. Kenarda duran Baba Bayram'ın koca adamı madare ettiniz ayıp diye hayıflanması var ya, Evet hatırlıyorum. işte o sözde eğlencenin içindeki çürümüşlüğü hemen ele veriyor o cümle. Kesinlikle tam o noktada kopuş yaşanıyor zaten. Bahtiyar büyük bir safiyetle annesini ve babasının elini öptükten sonra
babaannesine yöneliyor. O sahneyi hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım? Çok fenaydı. Babaanne bir anda kalkanlarını kaldırıp "Yürü git lan, gerçekten asker olmuş gibi havalanıyor" diyerek o nefreti kusuyor resmen. Gerçek bir kin, saf bir öfke var kadının gözlerinde. Çok, çok haklısın. Ama tam o sırada evin küçük oğlu Emir devreye giriyor. Babaannesine "Bırak abim öpsün elini" diyor. İşte burada büyüleyici olan şey şu, evin içindeki o görünmez hiyerarşiyi ve kök salmış sevgisizliği tek bir saniyede okuyabildiğimiz yer tam da orası. Nasıl bir hiyerarşiden bahsediyoruz burada? Babaanne, ataerkil yapının ve gücün bir temsilcisi olarak aslında evin gerçek umudu olan, hani o para ve statü getirme potansiyeli taşıyan Emir'e bir tebaa gibi itaat ediyor. Anladım. Emir Burak öpsün dediğinde elini uzatıyor mecburen. Ama engelli torunu Bahtiyar'a duyduğu kin çok yapısal bir şey. Geleneksel sevgisiz aile yapılarında engelli bireyler genellikle bir yük, ailenin üretkenliğine ket vuran bir leke olarak görülür maalesef. Ne kadar acı bir durum. Öyle. Babaannenin Bahtiyar'da nefret ettiği şey doğrudan onun varoluşu aslında. Masumiyet o evde bir erdem değil, bir zayıflık. Ve bu içerideki cehennemin sadece küçük bir fragmanı, inan. Zaten bu sevgisizlik ve ayrımcılık meselesi mahalledeki o kebapçı dükkanına geçtiğimizde adeta zirve yapıyor. Baba Bayram'ın o kişisel enkazını orada öğreniyoruz. Evet, o kebapçı sahneleri. Kurmuş ama hayat onu o kebap dükkanının dar, yağ kokan duvarları arasına hapsetmiş. Kendi başaramadığı her şeyi küçük oğlu Emir'e yüklemiş adam. Klasik bir yansıtma durumu bu. Aynen öyle. Emir'i sahada futbol oynarken izleyişini, onu anlatışını bir düşün. Sanki dünyanın en güzel manzarasını izliyor, benim gençliğimin 10 katı diyor, göğsünü gere gere. Emir onun için bir çocuk değil, bir kurtuluş projesi resmen. Kesinlikle. Bahtiyar ise o dükkanın kapısından bile geçmemeli onun gözünde. Babaannesi o korkunç cümlesini de unutmamak lazım. Engelli kına bakıp saçlarının önü o ne çirkin olmuş demesi falan. İçlerindeki o tiksintiyi saklama gereği bile duymuyorlar ya. İnanılmaz gerçekten. Bayram'ın Bahtiyar'ı kebap dükkanında kesinlikle istememesi, onu sürekli ötelemesi de bu dışlanmışlığın, o başarısızlık korkusunun bir parçası bence. Değil mi? Yüzleşmek istemiyor. Evet, Bayram sana işmiş yok demedim mi, dolanma ortalıkta doğru eve diyerek onu aslında sadece dükkandan değil, kendi hayatından, gözünün önünden silmeye çalışıyor. Kendi hayal kırıklıklarının cezasını ailenin en savunmasız üyesine kesiyorlar resmen. Ve sonra o meşhur TikTok'lara, Shorts'lara düşen, sosyal medyada viral olan o sahne geliyor. Hani dizinin "Sana gel bak bende ne dramlar var, öyle böyle değil" dediği o kırılma anı. O sahne gerçekten televizyon tarihine geçer yani. Bahtiyar o saf çocuksu neşesiyle dükkana dalıyor kocaman bir gülümsemeyle. "Babam ben geldim, iş arıyorum" diyor. Babasından o beklenen aşağılayıcı fırçayı yiyince yüzü düşüyor. Ama anında böyle çocuksu bir refleksle konuyu değiştirip "Kebap var mı?" diye soruyor. Oradaki o masumiyet o kadar gerçek ki. İşte o an o koskoca babaanne, koca kadın sırf zihinsel engelli torunu görmesin diye önündeki yemek tabağını buluyor ya, inanamıyorsun izlerken. "Yok var da bana kadar var" diyor bir de. Yetişkin bir kadının bir anda elinden oyuncağı alınmış şımarık 5 yaşındaki bencil bir çocuğa dönüştüğü an o. Çok doğru bir benzetme. Bahtiyar ısrar edip oradan bir kebap aldığında babaannenin attığı o çığlık, "Bırak lan Bayram" diye oğluna avaz avaz bağırması falan, bu basit bir cimrilik değil yani, bu karşıdakini insan yerine koymamanın en ilkel dışavurumu bence. Bayram zaten Bahtiyar'ı yaka paça dükkandan gönderiyor ama o içerideki zehir bitmiyor ki. Babaanne bir insanın, bırak kendi kanından canından birine, herhangi bir canlıya edebileceği en korkunç beddualardan birini ediyor. "Boğazı batasıca" diyor kadına bak. Gerçekten tüyler ürpertici. Ve izleyici olarak şok içinde kalıyorsun çünkü ne oluyor biliyor musun? Bahtiyar sokağa çıkıyor ve o ekmek gerçekten boğazında kalıyor. Oracıkta nefessiz kalmaya, çırpınmaya, can çekişmeye başlıyor çocuk. İşte dizinin felsefi ağırlığı, o ağır sosyolojik soruyu sorduğu yer tam da burası bence. Sana bir ayna tutuyor resmen, insanlığımızı, vicdanımızın sınırlarını sorgulatıyor. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Nedir o soru? Bir düşün yani, sokakta yürüyorsun, hiç sevmediğin, hatta nefret ettiğin biri dahi olsa gözünün önünde boğulmasına, o şekilde çırpına çırpına can çekişmesine sessiz kalabilir misin? Asla. Yani refleks olarak gidersin. En taş kalpli insan bile refleks olarak salt bir canlıyı kurtarma içgüdüsüyle müdahale eder.
Ama o babaanne torunu camın hemen ötesinde yere yığılıyor, morarıyor, kadının kılı bile kıpırdatmıyor. Gerçekten kılı kıpırdamıyor. İzlerken çıldırıyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi onu görmezden gelmeye devam ediyor. Bu kötülüğün sıradanlığı falan değil, bu aktif, bilinçli bir kötülük inşası aslında. Allah'tan mahalleden bir çocuk koşup geliyor da o curcunada Heimlich manevrası yaparak Bahtiyar'ın boğazındaki o koca lokmayı çıkarıyor ve onu o ölümün kıyısından alıyor. Peki ya o babaanne ne yapıyor o sırada sence? Onu hiç sorma bile. Adeta usta bir sosyopat gibi mahallelinin toplandığını görünce dışarı çıkıyor, yüzüne o sahte endişe maskesini kakıp "Aa yazık, boğazına ekmek mi kaçtı?" diyebiliyor ya. Pes dedirttiriyor insana. Bahtiyar'ın o an acı ve ihanet içinde o kadına bakışı var ya, insanın kanını donduruyor. Gerçekten ekrandan çıkıp o kadını böyle sarsmak istiyorsun, ne yapıyorsun sen diye. Senaristin burada yaptığı çok akıllıca bir hamle var ama. Ne gibi? Ailenin içindeki bu saf kötülüğü, bu kapkaranlık dramı böylesine sert ve tavizsiz bir şekilde verdikten sonra izleyicinin bu ağırlığı daha fazla taşıyamayacağını biliyor bence. Evet, çok ağır bir yüktü o an. Bu yüzden hikaye bir anda yön değiştiriyor ve bizi çok daha bilindik, daha absürt sulara, mahalle futboluna, ziyankar sporun o dünyasına çekiyor. Ve biz de derin bir nefes alıyoruz o noktada, değil mi? Aynen öyle. Karanlık, boğucu bir aile dramasından çıkıp bir anda o yeşil sahalara, fakirlerin takımı Ziyankar Spor'un o hararetli playoff mücadelesine geçiş yapıyoruz. Emir, takımın yıldızı, babasının hayallerini omuzlarında taşıyor. Playoff, birincilik, Süper Lig diyerek motive ediyor herkesi. Evet, etrafındakileri, mahalledeki tüm o dışlanmış gençleri motive ediyor. Karşılaşacakları rakibin antrenman videolarını izliyorlar ama takımın uyanık karakteri Sadullah durumu hemen deşifre ediyor. Bunlar kes kopyala hesabı, en iyi görüntülerini yüklemişler diyor. Sadullah karakteri zaten apayrı bir vaka. Kesinlikle. Ortada büyük bir final var, ucunda şampiyonluk var ve bizim fakir takım yasa dışı da olsa karşı tarafın o lüks tesislerine sızıp antrenmanı canlı izlemeye karar veriyor. Rami adında bir karakterin yardımıyla o devasa sızma operasyonu başlıyor. Fakat operasyonun işleniş şekli az önceki o boğucu dramdan nefes almamızı sağlayan tam bir komedi unsuru. Adeta absürt bir tiyatro yani. Hem de ne absürtlük. Ya düşünsene, ziyankar sporlu 3-4 mahalle delikanlısı lüks milyonluk tesislere sızacaklar. Ne yapıyorlar dersen? Kafalarına sadece rakip takımın logolu şapkalarını takıyorlar ve ellerini kollarını sallaya sallaya "biz de buralıyız" edasıyla o tesislere giriyorlar. Çok komikti o sahneler. Ne bir kimlik soran var, ne siz kimsiniz kardeşim diyen bir güvenlik var. Bir izleyici olarak ekran başında diyorsun ki yahu casusvari içeri girerler yazıp geçmiş senarist herhalde. Dramı bölmemek için teferruatla yormamış bizi. Aynen öyle hissettiriyor. Tam bir mantık hatası ama öyle bir hızla akıyor ki izlerken gülüp geçiyorsun bir şekilde. Teknik olarak baktığında kesinlikle tembel bir senaryo yazımı gibi duruyor ama yapısal bir işlevi var bunun. Nasıl bir işlev? Televizyon matematiğinde yaklaşan büyük ve yıkıcı bir trajediden önce izleyicinin gardını tamamen düşürmek zorundasın. O lüks kulübün içi de zaten kendi çapında bir trajedi aslında. Paranın getirdiği o hastalıklı düşüncelere sahip, empati yoksunu bir kulüp başkanı baba ve onun tarafından sürekli ezilen, aşağılanan, sevgisiz büyümüş o hırslı oğlu Uzay. Evet, o ikisinin dinamiği de çok zehirli. Teknik direktörün o inanılmaz taktiği bile bu çarpık güce tapan hiyerarşiyi gözler önüne seriyor. 4-4-2 oynayacaksınız Uzay ve Bora şu oynayacak diyor adam. Liyakatsizliğin, kayırmacılığın ve güç zehirlenmesinin vücut bulmuş hali o zengin kulüp gerçekten. Zenginlerin dünyası ne kadar toksikse bizim mahalle takımının o tesisteki rahatlığı da o kadar komik ama. Dur, bu casusluk hikayesindeki o efsane detayı atlamayalım sakın. Hangisini? Duş sahnesi mi? Evet. Bizimkiler sakin sakin saha kenarında rakibin antrenmanını analiz ederken oyunculardan birinin kız arkadaşı pat diye tesislere geliyor. Ekibin başındaki o meşhur duş bülbülümüz Sadullah, kızı görünce tehlikeyi fark edip onu oradan böyle usta bir manevrayla savuşturuyor. Orası koptuğum yerdi benim. Peki sence tehlike geçince ne yapıyor bu adam? Tesisten sıvışıyor mu? Hayır. Sadullah gidiyor takımın o lüks soyunma odasına giriyor, o tertemiz fayanslara bakıyor ve duşlardan sıcak su akıyor mu diye muslukları kontrol etmeye başlıyor. Sıcak suyu görünce dayanamıyor ve soyunup duşa giriyor ya. İnsan psikolojisinin ve absürt komedinin zirve noktası diyebiliriz buna yani gerçekten. Kelimelerin bittiği yer.
Yahu mahalle yanarken saçını taramak diye bir deyim vardır da, düşman hattında casusluk yaparken lüks kulüpte duşa girmek nedir Allah aşkına? Bir de türkü çığırıyor adam içeride. Tam bir Sadullah klasiği. Aslında. Göz göre göre kendilerini ele veriyorlar resmen. Nitekim o duş macerası yüzünden zengin takımın futbolcuları bir dakika siz içeri nasıl girdiniz diye uyanıyorlar en sonunda. Günaydın yani. Ama yoksulluğun getirdiği o defansif kibirle fakir takım suçu kabullenip özür dilemek yerine üste çıkmaya, diklenmeye devam ediyor orada. Duş bülbülü Sadullah o haliyle 2 gün sonra sizin sahada aklınızı alırız diye dayılanınca olay kaçınılmaz olarak karakolda zenginlerin şikayetiyle son buluyor tabii. 2 gün sonra aklınızı alırız lafı da aslında o yaklaşan kıyametin ilk habercisi gibi bir nevi. Kesinlikle o cümlenin altı çok dolu. Dese ki zenginler o şikayeti bir şekilde geri alıyor ve iki takım nihayet o büyük gün playoff finalinde karşı karşıya geliyor. Gerilimin had safhada olduğu bir maç başlıyor. Ziyankarspor Emir'in ayağından bulduğu muazzam bir golle maçta öne geçiyor. Orada tansiyon çok yükseliyor işte. Emir, golün sevincini haliyle biraz abartınca, kendi babası tarafından sürekli ezilmiş, takdir görmemiş o hırslı zengin çocuğu Uzay dayanamıyor bu duruma. Hakeme koşup, "Hoca zaman geçiriyor baksana şuna" diyerek aklınca Emir'e kart gördürtmeye, onu oyundan attırmaya çalışıyor. Fakat işler Uzay'ın umduğu gibi gitmiyor tabii orada. Hakem o itirazlardan dolayı kartı Emir'e değil direkt Uzay'a gösteriyor. Ah canıma değsin diyorsun izlerken. İşte tam o saniye sınıf kininin ve kişisel travmaların sahaya yansıdığı an oluyor. Tıpkı kebapçı babası Bayram'ın Bahtiyar'a duyduğu o mantıksız öfke gibi Uzay da bir anda Emir'e inanılmaz ilkel bir kin beslemeye başlıyor orada. Çok haklısın. Kasıtlı acımasız bir şekilde Emir'in ayağına onun futbol hayatını bitirecek bir şiddetle kaymak istiyor. Fakat mahallenin çocukları birbirini kollar her zaman. Emir'i korumak isteyen başka bir çocuk kendini siper edip araya giriyor ve acı içinde yerde kalıyor maalesef. O an çok kötüydü. Hakem bu kasıtlı vahşete acımıyor tabii. İkinci sarı falan yok, direkt kırmızı kartla Uzay'ı oyundan atıp soyunma odasına gönderiyor. Ve işte o an amatör liglerde bile görmeye alışık olduğumuz o karanlık tribün huliganlığı birden sahaya iniyor. Ortalık fena karışıyor. Uzay'ın babası olan o kibirli kulüp başkanı sırf maçı katletmek için tribündeki huliganın tekine sahaya inme emri veriyor. Delinin biri kuyuya taş atıyor ve 40 akıllı çıkaramıyor, yeşil saha saniyeler içinde tam anlamıyla bir savaş alanına, linç girişimine ve korkunç bir curcunaya dönüyor. O kaosun, o kontrolsüz arbedenin içinde kimse kimseyi tanımıyor artık orada. Sadece öfke ve şiddet var sahnede ve tam o sırada tribünde olan Bahtiyar'ı görüyoruz. Yanında annesiyle maçı izlemeye gelmiş. Evet, kalbim sıkıştı orada. Bahtiyar kardeşi Emir'in o şiddet sarmalının içinde kaldığını görünce tek bir saniye bile düşünmüyor. Evde itilip kakılan, hor görülen o engelli çocuk sırf kardeşini korumak için sahaya o öfkeli insan selinin tam kalbine atlıyor. O insan selinde kayboluyor Bahtiyar. Kim vurduya giden bir beden gibi oradan oraya savruluyor çocuk. Kardeşi Emir'i bulmak umuduyla stadyumun o karanlık koridorlarında yanlış bir kapıyı açıyor ve kaderin o korkunç cilvesi karşısında kırmızı kart yemiş babasına rezil olmanın öfkesiyle deliye dönmüş Uzay'ı buluyor. Trajedinin zirvesi burası işte. Uzay o delikmiş hınçla karşısındakini kim olduğuna bile bakmadan Bahtiyar'ın suratına öyle vahşice, öyle büyük bir güçle çarpıyor ki Bahtiyar geriye savrulup kafasını oradaki musluğa vuruyor ve oracıkta anlamsız bir kaza kurşunu gibi sessizce ölüyor. Ve sen izleyici olarak en çarpıcı, en yıkıcı farkındalığı tam o saniye yaşıyorsun. Ekrana kilitlenip kalıyorsun öylece. Nutkun tutuldu resleri izlerken. Dizinin aslında tam olarak bu trajik ölüm olayıyla başladığını, tüm o neşeli askerlik eğlencesinin, o duştaki şapkalı casusluk komedilerinin, hatta kebapçıdaki o boğulma sahnesinin bile aslında bizi bu sona, bu kırılma noktasına hazırlamak için kurulmuş bir tuzak olduğunu anlıyorsun. Yönetmen ve senarist seni komediyle uyuşturup trajedinin en ağır tokadını atıyor yüzüne. Evet,
Gerçekten boğazında koca bir yumruğuyla kalıyorsun ekranın karşısında. Yani özetle afişine bakıp yaz dizisi olsun, sabun köpüğü olsun, kafamızı yormasın diyeceğimiz ya da Çukur'un aynısı herhalde sanıp geçeceğimiz altı üstü İstanbul aslında kışlık bir dizi tadında başlayan, seyircinin algısıyla oynamaya cesaret eden muazzam bir yapım çıkıyor karşımıza. Kesinlikle çok başarılı bir iş. Nispeten daha az popüler ama yetenekli oyuncularla o derin sınıf trajedisini ve absürt komediyi aynı potada büyük bir ustalıkla eritiyor dizi. Yaz boyu bu travmanın izlerini, o ailenin bu ölümle nasıl yüzleşeceğini ya da yüzleşemeyeceğini nasıl takip edeceklerini gerçekten bekleyip göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Tıpkı o kebapçıdaki boğazda kalan ekmek lokması gibi yutkunması zor, nefes kesici ama izlemesi bir o kadar sarsıcı bir hikaye bu. Tüm bu olan biteni düşündüğünde, seni dinleyen izleyicilerimize şunu sormak istiyorum aslında. Trajedi sadece hemen öncesinde kahkaha attığımızda mı bu kadar yıkıcı oluyor? Acaba biz izleyiciler bu duygusal şokları talep ederek bu manipülasyonun gönüllü suç ortakları mıyız? Bunu bir düşünmek lazım bence. Çok yerinde bir soru kesinlikle. Üzerine düşünülmesi gereken bir konu bu. O zaman artık son sözlerimizle sizlere veda edelim. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir. Ancak daha da bitmedi. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerine otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir yani. Hem uzun hem de kısa shorts videolarımızda bu var. Harika bir özellik bu. Gerçekten herkesin erişebilmesi çok güzel. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızla ilgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın ilerisi için rota olur. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Ekran rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın. İyi günler ve kaydı tamamla.